Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Halil. Bugün sizlerle beraber uzun süredir herkesin belki artık radarından çıkmış, unutulmaya yüz tutmuş ama DLC'leriyle hala aslında güncelliğini korumaya devam eden bir oyunu tarihin kısmen tozlu raflarından kaldıracağız. Kısmen diyorum çünkü o kadar eski bir oyun değil. Atomic Heart'tan bahsediyorum arkadaşlar size. Atomic Heart oyunu bundan yaklaşık 2 sene önce çıkmış. FPS bakış açısından oynanan bir oyun. Oynanış mekanikleri, atmosferi ve dünya tasvirleriyle BioShock'tan fazlasıyla feyz almış bir oyun Atomic Heart. Ben bu oyunu niye şu an aslında mezarından hortlatıyorum? Hatta Atomic Heart 2 duyuruldu geçenlerde Summerfest'te. Çünkü aslında oyunun hala bitmemiş bir hikayesi var ve devam etmekte olan yani gelmekte olan daha doğrusu yeni içerikleri var. Oyun ilk çıktığında Gold sürümünü alan kişilere Season Pass adı altında bir içerik paketi sunulacağı söylendi. Ve bu içerik paketinin de 4 DLC'den oluşacağı söylendi. İşte aslında benim burada sizlerle beraber paylaşmak istediğim ve sizi tekrar bu oyuna kesinlikle bir şans daha vermelisiniz diye anlatmak istediğim içeriklerden en önemlisi de bu oyuna çıkan DLC'ler. Dediğim gibi oyun yaklaşık 2 yıl önce Şubat 2023'te piyasaya çıkmış bir oyun. Ve oyun ilk çıktığı gün Game Pass'e de geldi. Yani Game Pass sahipleri İster Xbox'ta ister PC'de bu oyunu satın almadan ücretsiz bir şekilde ana oyunu oynayabildiler. DLC'leri asla oyunun Game Pass'e gelmedi. Zaten genellikle de oyunların DLC'leri Game Pass'e gelmez. Bilirsiniz takip ediyorsanız az çok. Ama artık oyun Game Pass'te değil. Çünkü Ağustos 2024 itibariyle oyun Game Pass'ten kaldırıldı. Ama oyuna tekrar fırsat vermek isterseniz uygun fiyata hala deneyebileceğiniz mağazalar var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. DLC dediğim gibi Game Pass'e asla gelmedi DLC'leri. Tek tek satın almanız gerekiyordu veya Season Pass almanız gerekiyordu veya oyunun minimum Gold sürümünü almanız gerekiyordu. DLC'lerin bu videonun konusunun olmasının sebebi oyunun hikayesinin bu DLC'lerle tamamlanması ve hikayeye farklı perspektifler kazandırmasıdır. Ben size şu an ilerleyen dakikalar içerisinde ana oyundan kısaca bir bahsedeceğim. Sonrasında DLC'lere teker teker değineceğim. Bir yandan da siz beni bazen tam ekran, bazen kenarda köşeye küçültülmüş bir şekilde oyun içi görüntüleriyle kendim kaydettiğim oyun içi görüntülerden size bazı sahneler göstereceğim. Bir yandan hem oyuna görsel dünyasına ve atmosferine hakim olmanız açısından böyle bir düzen şeklinde ilerleyeceğiz. Atomic Heart'ta DLC'leri oynamadan oyunun hikayesi eksik kalıyor aslında. Düşünün oyun çıkalı 2 sene oldu. Hatta dediğim gibi geçtiğimiz Summerfest 2025'te Atomic Heart 2 duyuruldu. Ve ilk oyunun hala çıkmamış bir DLC'si var. DLC 4 hala çıkmadı. Birinci, ikinci ve üçüncü DLC çıktı. Dördüncü DLC ortada yok. Hatta üçüncü DLC, en son çıkan DLC bu senenin başına çıktı Ocak ayında. Oyunu duyuruyorsunuz. Daha ilk oyunun hikayesi bitmemiş. İşin biraz trajik bir tarafı gibi aslında ama bir yandan da derine inildiğinde anlaşılan yanında bu videoda değineceğiz. Yani neden adamlar böyle bir şey yapıyor? Bir bildikleri var günün sonunda. Bu videoda ana oyun ve DLC'leriyle ilgili bolca spoiler olacak. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bu ilk ve son uyarınızdır. Her şeyi spoil etmeyeceğim. Gizli bırakacağım bazı yerler olacak ama oyunun birçok ana olaylarından bahsedeceğim. Çünkü bu bir inceleme videosu değil. Bu aslında oyunu neden şu ana kadar bir şans vermediyseniz ikinci bir şans vermeniz gerektiği veya ana oyunu oynayıp DLC'lere hiç bakmadıysanız kesinlikle neden DLC'leri oynamanız gerektiğini anlatacağım size. Dolayısıyla burada spoiler vermeden bu olayın kritikliğini anlatmam çok mümkün değil. Dolayısıyla ilk ve son uyarınız arkadaşlar. Spoiler olacak. Detaylara geçmeden önce son bir hatırlatma daha yapacağım. Oyunu satın alabileceğiniz kaynaklarla alakalı. Eğer Game Pass'iniz varsa içinde oyunun çıkmış ve çıkacak olan 4. DLC'sini bulunduran Atomic Heart Gold Edition şu an bugün itibariyle 700 TL'den Xbox mağazası üzerinden satın alabiliyorsun. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Store ve Steam'de de Gold sürümleri indirime girdi. Eğer kaçırmadıysanız ve Gold sürümleri aldıysanız şanslısınız. Ama kaçırdıysanız da muhtemelen önümüzdeki günlerde yeniden ya da önümüzdeki aylarda tekrar bir indirim olacaktır. Kaçırmayın derim. Eğer şu an Xbox mağazasından alıp PC'de de oynama imkanınız varsa onu birebir test etmedim. Muhtemelen oynanabiliyordur Xbox client'ından PC'de de. PC'de de oynayabilirsiniz. Yani Steam'deki indirimi kaçırdınız diye üzülmeyin. Ve fiyatı gayet uygun. 700 TL'ye Atomic Heart Gold Edition'ı satın alabiliyorsunuz ve bütün DLC'lere sahip oluyorsunuz. Bu da son çağrımız olsun oyuna tekrar şans vermek isteyenler için. Atomic Heart'ın ana oyun kısmını anlatmadan DLC'leri anlatmamız çok mümkün değil arkadaşlar. Atomic Heart her ne kadar bir bilim kurgu oyunu olsa da özgür irade, bilinç ve otoritenin manipülasyonu üzerine kurgulanmış bir distopyayı anlatıyor. Oyun çok katmanlı, retrofütüristik,
bir Sovyet distopyası üzerine kurulu ve alternatif bir tarihte 1955 Sovyetler Birliği'nde geçiyor. Hikayemize bu şekilde başlıyoruz. Bilimsel devrim sayesinde insanlık, robotlar, yapay zeka ve polimer denen teknoloji ile çok ileri bir seviyeye ulaşmış durumda. Tüm bunlar da Facility 3826 denen gizli bir Sovyet araştırma kompleksi üzerinde yayılmış ve yaygınlaşmış durumda bu teknolojiler. Kontrolümüzdeki ana karakterimizin ismi Sergey Nechayev. Daha doğrusu Sergey Nechayev. Kod adıyla P3. Bundan sonra kendisine P3 diyeceğiz. Daha kısa olduğu için. Hafıza kaybı sorunları yaşayan bir savaş gazisi ve kontrolden çıkıp insanları öldüren robotların neden bu hale geldiğini araştırması için üstü Profesör Sechenov tarafından Facility 3826'ya gönderiliyor. Hikayenin savaş mekaniklerinin başladığı yerde tam olarak burası. Çünkü yani bu kompleksin içerisinde robotların neredeyse hepsi bize saldıracak pozisyonda, yani saldırıyor sürekli ve bu hengame içerisinde de Charles isimli bir akıllı eldiven sayesinde yeni yetenekler kazanıyoruz. Yani bir eldivenimiz var ve bu eldivenimize entegre olan Charles isimli bir tırnak içerisinde yapay zeka var bize eşlik eder. Ve bu bizim işte beynimize de bu polimer teknolojisi entegre edildiği için bu yapay zeka sayesinde yeni güçler kazanabiliyoruz. Oyunun eğlenceli taraflarından bir tanesi. Aynı zamanda yakın dövüş ve menzilli silahlarımız da olacak oyun süresince. Oyunun kısmi RPG öğeleri barındırmasıyla beraber bu yeteneklerimizi ve silahlarımızı upgrade edip farklı özelliklerde kazanabiliyoruz. Silahlara takılan kartuşları özellikle üzerine işaretlemem gereken noktalardan bir tanesi. Bu kartuşlar sayesinde silahlara düşmanları yakma, dondurma ve elektrik şoku verme özellikleri de kazandırabiliyoruz. Bu kartuşlar özelliğini açtığınız ilk anda tüm silahlarınıza en az bir kartuş takmanızı ve kartuş tüketimine yönelik de upgrade'leri yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yani yakın dövüş silahınıza dahi bir kartuş takın, faydasını göreceksiniz. Bir de aynı zamanda mermili silahlarımız dışında enerjiden, hani bir enerji barımız var oyunda. Enerji barıyla çalışan bir silah türümüz de var. Bu enerji barı zaman geçtikçe kendi kendine doluyor. Bu silahlar da aslında bir nevi mermisi hiç bitmeyen silahlarınız gibi düşünebilirsiniz. Bunları da upgrade edebiliyorsunuz, bu silahları. Ve upgrade ettikçe bu enerjiyi tüketme hızları ve enerji barı yükseliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bir upgrade mekanizması olarak bunu koymuşlar. Bunları da aynı şekilde belli bir denge kuraraktan yükseltmenizi tavsiye ederim. Oyun süresince P3 bu olayların arkasında kimin olduğunu araştırırken bir yandan da rehber gibi gözüken, aslında içten içe güvenilmez yanları olduğundan da şüphelendiği Charles'ın aslında ne veya kim olduğunu anlamaya çalışıyor veya çözmeye çalışıyor. Oyunun önemli bir kısmı kapalı alanlarda geçmekle beraber açık alanlarda da oynadığınız yerler var. Kısmi açık dünya diyebileceğimiz bir yerler mevcut. Oyun sizi bir Assassin's Creed veya Horizon serisi gibi açık dünyanın ortasına atıp istediğini keşfet, gir istediğin yan görevi yap, böyle kaybol git görevlerin içerisinde gibi bırakmıyor açık dünyada. Açık dünyada geçeceğiniz vakte kısmi olarak siz aslında karar veriyorsunuz. Böyle sizi bir açık dünyaya boğup oyunu uzatma eğiliminde değil, açık dünyadaki sekansları olabildiğince hızlı bitirebilirsiniz eğer isterseniz. Oyun sırasında ana karakterimizin yaşadığı bilinç kayıpları ve halüsinatif kesitler var. Yani bazen böyle bir şeyler oluyor, birden bilincimizi kaybediyoruz, sonra bir uyanıyoruz, bir şeyler olmuş, nasıl oldu ya falan diyoruz. O sırada da bu bilinç kayıpları sırasında bazen böyle bir araf diyebileceğimiz limbo denilen bir hayal dünyasına geçiyoruz ve orada da oyunu biraz oynuyoruz böyle farklı şekillerde, ki bu hayal dünyasına ilerleyen dakikalara daha detaylı değineceğiz. Dolayısıyla bu öğeler oyunun hem hikayesel, bu halüsinatif kesitler ve bilinç kayıpları oyunun hem hikayesel hem de psikolojik merkezinde yer alıyor. P3'ün geçmişiyle ilgili hafızası bastırılmıştır ve Profesör Sechenov onu bir nevi denek gibi kullanmakta ve polimer teknolojisi ile zihnini manipüle etmektedir. Bu bilinç kayıplarını beynin bilinçaltı ile gerçek dünya arasında çatışma yaşadığı anlar olarak yorumlayabiliriz. Daha önceden de belirttiğim gibi P3 bu anlarda limbo denen araf dünyasına geçiş yapıyor. Oyunun sonlarına yaklaştığımızda akıllı eldivenimiz Charles'ın sadece yol gösterici bir yapay zekadan ibaret olmadığını, zaman zaman P3'ün duyularını, algısını ve hafızasını bastırabildiğini ve bilinç kayıpları sırasında Charles'ın gayet aktif olduğunu öğreniyoruz. Her ne kadar dışarıda robotlarla insanların bir savaşı ön planda gibi gözükse de asıl savaşımızın içeride, yani Charles ile zihnimiz arasında olduğunu öğreniyoruz. Peki Sechenov iyi miydi? Yani Sechenov ne istiyordu? Hani ondan bahsedelim biraz, hiç oraya değinmedik. Sechenov bireysel iradeyi ortadan kaldırmak pahasına kendi yöntemleriyle insanlığı kurtarmaya çalıştığını düşünen bir bilim adamıydı.
bireysel iradeyi ortadan kaldırarak uyumlu bir toplum yaratma ütopyasıyla bir diktatöre dönüşmemiş miydi aslında biraz baktığımızda? Bunların hepsi yetmezmiş gibi bir de P3'ün öldüğünü bildiği karısıyla ilgili yaptıklarına da bakarsak eğer Sechenov'un çok da masum olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Sechenov kod adı Larissa olan Ekaterina Nechaeva'yı öldükten sonra bir test deneyi olarak kullanıp beyin verisini polimerin içine aktarmış ve sonrasında Larissa'nın hafızasını ve kişiliğini yapay olarak ikiz robotlara aktarmıştır. Bu ikiz robotları oyunun başında daha giriş sahnelerinde göreceksiniz. Bu ikiz robotların içine aktarmış durumda. Burada oyunun aslında bir nevi yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Buralara girmeden önce Sechenov'un mentalitesinden biraz daha bahsetmeye çalışayım. Sechenov ile ilgili öğrendiğimiz zaman içerisinde, oyun içerisinde öğrendiğimiz detaylarla şu bilgi öğreniyoruz. Bireysel seçim hakkını ortadan kaldırarak kolektif denilen bir network'e, bir dünyaya veya bir bilinç ağına bütün insanlığı dahil etmek istiyor. Bunun için insanların polimer teknolojisiyle beyinlerine entegre edip aslında bir nevi beyinlerine bu teknolojiyle entegre olabilecek yapıyı beyinleriyle entegre edip sonrasında bu dünyaya geçiş yapmalarını istiyor ve kolektif bir bilincin oluşacağını, herkesin beraber mutlu mesut bir şekilde yaşayacağını hedefliyor. Yani bir nevi aslında normal dünyada yaşarken beraberinde artırılmış gerçekliğin de içinde olduğu bir dünya gibi düşünebilirsiniz. Ama insanlarla her paylaşmadığı önemli detaylardan bir tanesi bu kolektif bilince dahil olduktan sonra düşüncelerinize ve hareketlerinize müdahale de edebiliyor ve onları aynı zamanda öğrenebiliyor. Yani bu masum bir teknoloji değil tek başına ve size istediklerini de yaptırabiliyor veya yaptırmayabiliyor. Yani bir nevi aslında sizin özgür iradenizi elinizden alıp yapılmaması gerektiği düşündüğü şeyleri yaptırmayıp yapılması gerektiği düşündüğü şeyleri size yaptırabilecek güçte bir teknoloji. İşte burada aslında özgür irade ve toplumsal bilinç birbirleriyle karşı karşıya geliyor. Alttan alta işlenen motif de bu. Bunun en güzel çözüm olacağını ve herkesin mutlu mesut yaşayacağını ve siz de bunu pazarlarken siz de robotlar artık hayatımızın her yerine girmiş. Robotlarınızla bu düşünce yoluyla robotlarınızla iletişim kurabileceğinizi ve onlara emirler verebileceğinizi düşünce yoluyla bu şekilde size bu teknolojiyi pazarlıyor. Ama arka tarafta planlar çok farklı dediğim gibi. Yani Sechenov'un durumu bu şekilde. Oyunun sonuna dediğim gibi yavaş yavaş aslında burada geliyor. P3'ün oyunun son savaşına girmeden önce bir seçim yapması istenir. Aslında oyunun biraz kırılım noktasına yaşadığı yer burası. Sechenov'a insanlığa ve kendisine yaptıkları sebebiyle hesap soralım mı? Yani sormalı mıyız? P3'e bu seçim veriliyor. Yoksa her şeyi gidişatına bırakıp Sechenov'un kolektif bilinci devreye almasına izin mi vermeliyiz? Oyun bize bu seçimi veriyor. Ve eğer ikinci seçeneği seçersek, yani Sechenov'a bulaşmazsak, kısa bir ara sahneden sonra oyun bitiyor. Ne oldu diyorsunuz? Jenerik giriyor. Oyun gerçekten bitiyor. Çünkü oyun sizden aslında ana zaman çizgisi olarak istediği şey ilk seçimi yapmanız. Yani asıl hikaye oradan devam ediyor. Geliştiricilerin kafalarında düşündükleri hikaye bu. Hani oranın sonucunu görmek isteyeceksiniz aslında diyor size oyun. Dolayısıyla siz eğer ikinci seçim yaparsanız oyun bitiyor. Ama gelelim ki ilk tercih yaparsanız devamında oyun aslında ilerlemeye başlıyor ve sizi bir boss savaşı beraberinde eşlik ediyor. Oyun sizi bu seçimi yapmanızı, yani ana zaman çizgisini ilerlemenizi bekliyor ki son mücadele başlasın. Burada benim de size tavsiyem ilk tercihi yapmanız ve seçeneğiyle yüzleşmeniz. Çünkü son boss savaşını bu şekilde görebilirsiniz. Zaten diğer seçeneği seçtiğinizde neler olacağını birazdan aslında size aktaracağım ben. Çünkü DLC'lerden bir tanesinin konusu zaten bu. Buradan aslında ilk DLC'ye doğru geçelim. İlk DLC'nin konusu, eğer ikinci tercihi yapsaydın ne olurdu? Yani ikinci tercihi yapıyoruz. Ana oyun orada bitiyor. Devamını bize göstermiyor. Devamını DLC'de size göstereceğim diyor geliştiriciler aslında. İlk DLC olan Annihilation Instinct isimli DLC bu seçimi yaptığınızda nelerle karşılaşacağınızı size anlatıyor. Charles tabii ki bu seçimi yaptığımızda, yani bu seçimi yapmamıza karşı çıkıyor. Çünkü Sechenov'dan öcünü alamayacağı gibi tüm sistemi de ele geçiremeyecektir. Fakat P3 Charles'ı elinden söküp varlığına son verir ve artık Charles oyundan tamamen oyundaki varlığı tamamen sona erir. Sechenov ölmemiştir ve planı devreye girmiştir. Fakat bu sefer de geliştirdiği sistem devreye alındığı anda çökmüştür. Başarıyla devreye alınamadığı için devreye giren acil durum protokolü olan Annihilation Instinct'in amacı insanları ve verileri korumak adına potansiyel tüm tehditleri, buna insanların kendisi de dahil, yok etmektir. İşte bu yüzden zaten yok etme içgüdüsü. Annihilation Instinct'in Türkçesi de zaten bu. Baktığınız zaman Sechenov aslında büyük bir kumar oynamış oluyor. Yani bütün her şeyini, bütün kartlarını sistem bu, doğru yol bu diye buna oynayaraktan ve herkesi buna zorlayaraktan
bu sistemi devreye alıyor ama öngörmediği bir senaryo meydana geliyor. Sistem devreye başarıyla alınamıyor ve bu felaketi kurtarmak için kenarda koyduğu yedek sistemde ona karşı çalışıyor. Yani insanlığa karşı çalışıyor daha doğrusu. Yani tam bir karmaşa diyebiliriz bu tarafa. Sechenov'un sistemi hala aktif ama kontrol kaybolmuştur. Dünya çöküşün eşiğindedir. P3 karısının kaybı, Charles'ın ihaneti ve Facility'deki yıkım sonrasında suçluluk ve intikam duygusuyla hareket etmeye başlar. Artık Charles'sız olduğumuz için yeni bir yardımcı yapay zeka bize eşlik etmeye başlar. Crispy Critter isimli bu yeni yapay zekadan dolayı yeni güçlerimiz de olur. Hatta eski güçlerimizin hiç çoğunu kullanamıyor durumdayız aslında. Menüde görüyoruz bazılarını ama kullanamıyoruz. Kullanabildiklerimiz telekinezi, mass telekinezis ve polymeric shield overload hala bizde bu DLC'de eşlik ediyor. Yeni bir tane daha Technostasis diye bir güç ekleniyor. Bu güçte bir zaman baloncuğu içerisinde zamanı yavaşlatmamızı sağlayan bir güç. Upgrade ettikçe bu durdurulan zaman alanı genişliyor, süre artıyor gibi bunu upgrade edebiliyorsunuz. Ve 2 tane de yeni silah ekleniyor. Kulusha isimli özellikle Technostasis ile kombolanınca etkili olan bir yakın dövüş silahı ve plazma ateşli uzak menzilli yüksek hasar veren sekatör. Bu silahı telekinezi ile birleştirip havadaki düşmanlara ateş edebilirsiniz. Yani oyuna yeni silah mekanikleri ve güç mekanikleri geliyor aslında baktığımız zaman. Bu DLC'de bize ana oyun boyunca upgrade istasyonu olarak hizmet eden yapay zeka Nora ile daha fazla karşılaşacağız. Kendisi acil durum protokolünün devreye girmesiyle beraber tamamen aklını yitirmiş ve ana tehdide dönüşmüş durumda. Tesisteki her şeyi bize karşı kullanmaya çalışıyor. DLC boyunca hızlı reflekslere sahip yeni robotlar, polimer tarafından bozulmuş, mutasyona uğramış eski tesis çalışanları dahil olmak üzere karşımıza bir sürü yeni düşman çıkıyor ve Nora bunları sonuna kadar kullanıyor. Bu DLC'de negatif olarak eleştirdiğim yanlara gelelim. Aslında benim en çok DLC'nin pozitif yönlerinden ziyade bu negatif yönünü sizlerle paylaşmaya ihtiyacım var. Çünkü bu DLC'yi gerçekten olduğu yerden, tepe noktasından biraz gerilere getiren şey boss savaşları. Tekrarlayan boss savaşları. Ama burada tekrarlamakla kastettiğimiz bossları alt etme şekli değil. Direkt boss'un kendisini 2 kez öldürüyoruz arkadaşlar ve aynı şekillerde öldürüyoruz. Neredeyse hiçbir fark olmadan öldürüyoruz. Şunu anlarım ben aslında bir nevi. Bir boss'la oyunun başında, ortalarında bir yerde karşılaşırsınız. O böyle bir ön karşılaşma olur. Bütün yeteneklerinizi birbirinize göstermezsiniz. Hafif bir savaş olur. Ama bunun sonrasını olacağını bilirsiniz. Yani bu boss'la ben bir kere daha karşılaşacağım muhtemelen ve asıl dövüşümüz o zaman olacak dersiniz. Böyle bir mekanik değil arkadaşlar. Baya bildiğiniz boss'un aynısını oyunun ortasında ve sonunda bir kere daha öldürüyorsunuz ve aynı şekillerde öldürüyorsunuz. İkinci defada farklı olan tek şey size daha fazla damaj vermesi, daha fazla hasar vermesi. Ve bunun dışında öldürme mekaniği, öldürme şekli aynı. Ve boss'un zaten ilk defa öldürmesi de çok zevkli bir boss değildi bu arada. Yani bir nevi mermi süngeri diyebileceğimiz ateş edip böyle üzerine mermi yığdırarak öldüreceğiniz bir boss. Ve 4 aşamada öldürdüğünüz bir boss. Bu da çok bıktırıyor. Bir bitiriyorsunuz bir aşama, sonra ikinci aşama geliyor. Onu bitiriyorsunuz, üçüncü aşama geliyor. Ha bitti diyorsunuz 3 defa. Yok abi bir tane daha lazım diyor. 4 defa da öldürüyorsunuz ve hiç zaten ilk defada da yapması hoş bir boss savaşı değilken oyunun sonunda bunun bir de daha çok damaj veren versiyonuyla bir defa daha karşılaşıyorsunuz. İşte bu boss tekrarları yüzünden ilk DLC aslında grafiği aşağıya bayağı doğru çekiyor ve en büyük eksilerinden bir tanesi de bu. Alternatif bir zaman çizgisini anlatıp aslında oyuncuyu çok güzel yerden yakalıyor. Yani eğer Sechenov'a izin verseydik ne olacaktı ya? Sechenov haklı mıydı? Bir bakalım diye merak ediyorsunuz. Çok güzel gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz bosslar birbirini tekrar ediyor. Velhasılı kelam boss'u yenip Nora'nın tüm yetkilerini kaldırdıktan sonra P3 tüm tesisteki Annihilation Instinct sistemini devre dışı bırakır. Bu da bize Sechenov'un ölmediği fakat kolektif sistemini devreye almaya duyduğu saplantının sonuçlarını göstermiş olur. Burada ilk DLC'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci DLC'ye geleceğiz. İkinci DLC her ne kadar ana zaman çizgisini devam ettiriyor olsa da aslında devam ettirmiyor. Böyle bir ikilem var işte. Neden diyeceksiniz? İkinci DLC'nin ismi Trapped in Limbo. Yani limboda mahsur kalmış anlamına geliyor. İlk oyunun sonunda size bahsetmiştim. Bir zihin kararması geçiriyoruz. Zihnimiz kapanıyor ve sonra kendimizi bir işte limboda buluyoruz. Bu limboya ana oyun içerisinde kısa da ara girmiştik. Burada bu DLC yaklaşık işte böyle çok daha hatırı sayılır bir süre boyunca bizi sadece bu dünyada geçiriyor ve bu dünyadan çıkmamızı bekliyor.
Bu dünyaya neden giriyoruz? Çünkü oyun sonunda spoil etmek istemediğim ve sizin kendinizin daha çok tecrübe etmesi yerinde olacak bazı gerçekleri öğrendikten sonra aslında bir travma yaşıyoruz orada ve beynimiz gerçeklikle işte bu hayal dünyası veya işte bu şimdiye kadar bize anlatılan ama yalan olan şeylerle ve geçmişteki hafızalarımızla bastırılmasıyla tam bir travmaya giriyor fiziksel olarak ve zihnimiz kapanıyor. Tekrar limboya gidiyoruz. Ve limbodan çıkmamız aslında burada hedefimiz. Dolayısıyla aslında ana zaman çizgisini hedefliyoruz ama bizim tamamen beynimizde, hayal dünyamızda geçen bir zaman aralığı. Yani gerçek dünyada belki bir dakika geçmiş oluyor, 10 saniye geçmiş oluyor. Biz o sırada rüyamızı oynuyoruz oyun olarak bir nevi aslında diyebiliriz. Bu dünya tuhaf, absürt bir platform dünyası ve P3'ün bastırılmış anılarını ve travmalarının beynindeki simgesel temsilinden oluşuyor. Tüm DLC boyunca bu anılarla ve travmalarla yüzleşiyoruz. Ve bu travmaları bir nevi FPS bakış açısından Super Mario oynar gibi atlayarak, zıplayarak çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı da zaten oyunun bu. Ara ara ilk oyunda, ana oyunda zaten bu dünyaya girdiğinizde bu mekanikleri kullanıyordunuz ama 10 dakika maksimum bunlara maruz kalıyordunuz ve diyordunuz ki bir şey vardır herhalde, bir hani bildiği vardır geliştiricinin diyorsunuz. Evet, Limbo'nun bir mantığı var. Neden Limbo'ya düşmemizin en azından bir gerekçesi var. Ama bir DLC tamamen işte bütün anılarımızı ve travmalarımızı bu DLC'deki ya da bu Limbo'daki bölümleri bitirerek travmalarımızı çözüp geçmişimizi hatırlayacağız kisvesi olmuyor. Çünkü resmen Super Mario'dan hallice FPS bakış açısından bir platform oyunu oynuyoruz. Ve oyunu böyle speedrun şekilde oynayayım derseniz DLC'yi 1,5-2 saat, yani neredeyse gene 2 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Speedrun yaptığınız durumda, tekrar söylüyorum. Ama %100 bitireyim, biraz hani detayına gireyim derseniz de 4-5 saat sürüyor DLC ve 4-5 saat boyunca Super Mario oynuyorsunuz arkadaşlar ama Super Mario değil. Sıkıntısı bu. Zıplıyorsunuz, hopluyorsunuz. Parlayan nesneler kontrol altında kalmayı, yani P3'ün kontrolü, başkalarının kontrol altında kaldığı kısımları, düşen platformlarda P3'ün dengesiz zihin yapısını temsil ediyor. Oyun bize aslında böyle mesajlar veriyor DLC'deki hayal dünyasıyla. Ama işte dediğim gibi ilgi çekici değil. Çünkü ben bir hani BioShock atmosferinden etkilenmiş post apokaliptik diyebileceğim bir senaryoda bir aksiyon oyunu oynuyordum. Ne oldu birden platform oldu diyorsunuz. Çok absürt bir DLC kısacası. Sevebilirsiniz. Belki de böyle absürt yaklaşımları ve bakış açılarını seven bir insansanız belki bu DLC'yi çok çok seveceksiniz. Ama internetten benim edindiğim genel kanı oyuncuların bu DLC'yi pas geçin demeleri ve benim size tavsiyem de bu DLC'yi pas geçmeniz. Eğer yani öğrenmek istedikleriniz varsa YouTube'da bunları oynayan birilerinin videosunu açıp izleyin. Hatta onu bile tamamen oturup izlemeyin. 3 saatinizi ayırmayın bu DLC'ye. Atlayaraktan neler olduğunu öğrenin ve devam edin. Günün sonunda bu DLC'de geçmişimizi yavaş yavaş hatırlayıp ve karımızın robotlar içerisinde esir kalmış zihniyle de biraz muhatap oluyoruz. Onunla iletişime geçiyoruz bu parkurlar boyunca. Burada da bazı hatırladığımız şeyler oluyor ama yani emin olun bunların hiçbirisi böyle ana hikaye düzenini değiştirecek bilgiler değil. Bu DLC dolayısıyla pas geçebilirsiniz. YouTube'dan oynayan birisinin videosunu izleyin ve geçin derim. Gelelim oyunun yine iyi son dediğimiz veya işte ana zaman çizgisi dediğimiz zaman çizgisini gerçekten devam ettiren 3. DLC'ye ve en son çıkmış piyasadaki oyunun DLC'sine, Enchantment Under the Sea. Yani denizin altındaki tılsım. Trapped in Limbo dediğimiz DLC'nin bir önceki DLC'nin hemen aslında bitiminde başlıyor. Yani Limbo'dan uyanıyoruz. Kendimizi böyle bir hastane yatağı üzerinde buluyoruz. Ve karşımızda da ikiz robotların bir tanesinin cesedini görüyoruz ve oradan bize karımızın yapay zeka bilincinin seslendiğini duyuyoruz. Ve yanına gidiyor. Bize elini yaklaştır, eldivenini yaklaştır diyor ve eldivenimizi yaklaştırdığımız zaman Blesnar eldivenimizle entegre olup maceramız süresince bize hem teknik hem de duygusal olarak eşlik etmeye başlayan yeni asistanımız oluyor diyelim. DLC'deki görevimiz ana oyunda sürekli bahsi geçen ve Charles'ın zoruyla okyanusun derinliklerine attığımız beta konektörlerini, diğer adıyla yüzükleri bulmak. Toplamda 2 adet yüzüğümüz var. 2 adet yüzük üretilmiş. Bu yüzükler takan kişiye kolektif bilinç ağında görünmez bir şekilde dolaşmayı ve istediği bir robotu kontrol etme gücünü veriyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu anlayın. Yani hem görünmezsiniz hem de sınırsız güce sahipsiniz. Bir nevi kolektifin efendisi oluyorsunuz aslında ve kimse sizi bulamıyor. Ana oyun boyunca birçok karakterin P3'e yüzükleri buldun mu ya diye sormasının sebebi de aslında tam olarak bu yüzüklerin barındırdığı güç. DLC'deki bir diğer görevimiz
aslında paralel görevimiz diyebileceğimiz görevde Blesna'nın bilincini dijital hapishaneden kurtarıp fiziksel dünyaya dönebilmesini sağlamak. DLC'de ilk etapta dış dünyada neler olduğunu anlamak için geçirdiğimiz 1-1,5 saat sonrasında su altına bulunan Neptün kompleksine giriyoruz ve DLC'nin geri kalanı burada geçiyor arkadaşlar. Blesna ile beraber 2 tane yeni güç bize eşlik ediyor. Oyuna parkur mekaniklerini ekleyen kamçımız VIP ismiyle geçiyor. Bu kamçı ile hem platformlar arası geçiş yapabiliyor, hem de düşmanlarımıza hasar veriyor, hem de düşmanları kendimize yaklaştırıp vurucu saldırışlarla onları öldürebiliyoruz. İkinci yeteneğimiz ise düşmanlara alevli polimer topları atmamızı sağlayan Blaze ismindeki yeteneğimiz. Bir nevi ateş gücü diyebiliriz. Alan etkisi olan bir güç. Dolayısıyla birçok düşmanla böyle yüz yüze gelip artık daraldığınız bir anda atıp düşmanları salabiliyorsunuz. Düşmanlara öldürüp büyük ölçüde zarar verebiliyorsunuz. Bu iki gücü de bulduğunuz ilk fırsatta upgrade etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Özellikle benim favorim Blaze oldu alan etkisi sebebiyle. Yeni silahlarımız da oluyor. Yine kullanmayı çok seveceğiniz çift namlulu pompalı tüfek KM4 Kuzmik var bunların arasında. Elinize geçen malzemelerle bu silahı hemen upgrade edin ve geri tepmelerini azaltıp ateş gücünü arttırın. Silah hem tüfek mermisi ile ateş edebiliyor, hem de enerjinizi kullanarak alternatif bir elektroşok saldırısı yapabiliyor. Aslında güzel. İki dünyayı da birleştiriyor yani bir nevi. Hem mermi hem de enerji kullanabiliyor. Ve o alan etkisi yapan bir alternatif mod, ikinci modu. Bunları da upgrade edebiliyorsunuz ve bayağı ölümcül hale getirebiliyorsunuz silahı. Yeni yakın dövüş silahımız Thunderclap çekici ile düşmanları parçalayabiliyor ve kombosuyla ufak çapta alan hasarı da yaratabiliyorsunuz. Whip ile, yani kamçımız ile düşmanları kendinize çekip Thunderclap ile icabına bakabilirsiniz. Yani böyle bir combo yapabilirsiniz. Whip ile kendine çek, Thunderclap ile parçala, öldür. Ve Blaze ile de kalabalık grupları alt edebilirsiniz. Bu DLC'de P3 nihayet kendine tanıma ve affetme sürecini tamamlıyor. Blesna ile ilk etkileşimleri sistemkar olarak başlasa da ilerleyen zamanlarda her iki taraf birbirini anlar ve belli bir seviyeden sonra Blesna sadece bir yardımcı değil, duygusal açıdan P3'ü yönlendiren bir figür haline gelir. Düşünün, her iki tarafta aslında büyük travmalar yaşamış. Blesna dediğiniz yani eşi öldükten sonra zihni kopyalanmış ve iki robota bölünüp iki robota entegre edilmiş hiçbir rızası olmadan ve bir bilgisayar programı haline geldiği için istemediği bir sürü şey yaptırılmış ve bunlarla ilgili hiçbir aksiyon alamamış. Çünkü iradesi kendine değil, artık dijitalleşmiş bir zihin ve robotun içerisine entegre edilmiş. Hiçbir söz hakkı yok. Yani yıllarca bu şekilde ya da uzun bir süre bu şekilde yaşamış ve birden artık buradan kurtulma fırsatı elde etmiş. Tabii isyanları var, sistemleri var kocasına karşı, ama kocası da hafızası bastırılarak yepyeni bir insana dönüştürülmüş, geçmişini hatırlamayan bir asker. Yani onun da dolayısıyla hafızasını hatırlamadığı için bir sürü eksiklikleri var. İkisinde çok büyük travmalar var baktığınız zaman. Dolayısıyla aslında bir nevi orta yolu buluyorlar bu DLC'de. Gelelim DLC'deki güzel taraflara. Zaten aslında şu an kadar anlattığım her şey güzeldi. Gayet karanlık ve aksiyonu bol bir şekilde ilerliyor. Bu DLC'de çok güzel bosslar var arkadaşlar. DLC'nin ilk açılışında belki bir 10-15 dakika oynadıktan sonra zaten sizi ilk boss selamlıyor. Merhaba, ben geldim diyor. Ve değişik de bir boss savaşı oluyor o boss savaşı. O boss'u alt ettikten sonra bir tatmin duygusu elde ediyorsunuz zaten. Ve oyun sizi böyle ara ara gene birkaç minik boss'la da sınıyor. Kalabalık düşman gruplarıyla sınıyor. Ve sonrasında oyunun son boss'u benim favori boss'um. Mor-4Y isimli boss'u çok beğendim. Bu boss'u öldürmek için farklı silah ve güç kombinasyonları kullanmanız gerekiyor. Yani sizi kreatif olmaya zorluyor. Sürekli silah sık, patlat, öldür değil. Tamam, silah da sıkmanız gerekiyor, okey, ama boss'u öldürmenin belli mekanikleri var. Eğer yerinize çok durmamanız gerekiyor, bolca kamçıyı kullanıp platform değiştirmeniz gerekiyor ki ben bu mekaniği kullanmadım boss'u öldürürken, ama yine de öldürdüm ikinci denememde. Ama eğer VIP kullansam çok daha rahat az damaj alarak alt edebilirdim mesela. Yani oyunun size boss'u kreatif bir şekilde öldürme seçenekleri sunması açısından güzel. Boss'un alt etme yönteminin de çok düz bir yöntem olmaması da aynı zamanda güzel bir taraflardan bir tanesi. Bu boss'u yendikten sonra oyunun finaline geliyoruz. Boss'u yendikten sonra gerçekleşen önemli bir olay var. Bu olayı spoil etmeyeceğim çünkü bu dediğim gibi oyunu oynamaya değer kılan gerçeklerden ya da olaylardan bir tanesi. Kendiniz oynadığınızda tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Günün sonunda bu olay da bittikten sonra artık geriye tek bir şey kalıyor. Hani artık o olay da gerçekleşiyor ve Paige kendini sahilde artık hani yüzükleri de bulmuş oluyor bu arada. Yüzükleri de oyun süresince tanışarak arkadaşlık kurduğumuz NPC'ler bize yardım ederekten yüzüğü de buluyorlar ve yüzüğü ele geçiriyoruz, yüzükleri daha doğrusu. Dolayısıyla artık Charles'ı alt etmemiz için
elimizde olması gereken en büyük silahı da elde etmiş oluyoruz ve geriye tek şey kalıyor. Charles'ı alt etmek. Zaten bunu söyleyerekten DLC bu cutscene ile bitiyor. Geriye sadece Charles kaldı. Şimdi sırada Charles var diyor P3. DLC burada sonlanıyor. Şimdi oyunun çıkması üzerinden yaklaşık 2 sene geçmiş olmasına rağmen hala çıkmamış bir DLC var. 4. DLC ve 3. DLC'nin sonunda 4. DLC'den ne olacağını aslında 3 aşağı 5 yukarı söylüyor. Charles'ı bulup Charles'ın öldürmek ve bu kolektif düzenine son verip insanları köleleştirilmekten kurtarmak. Ve biliyorsunuz ki bu DLC aynı zamanda ana hikayeyi de bir sona bağlamış olacak. Yani Charles'ı öldürecek miyiz, öldürebilecek miyiz, tam anlamıyla ne olacak bilmiyoruz. Daha çıkmamış sonuçta. Ama bununla beraber hikaye bir, yani ana hikaye, ana oyun bir sona bağlanmış olacak. Ve geçtiğimiz Summerfest'te duyurulmuş Atomic Heart 2'ye de bir ön hazırlık olacak bu 4. DLC. Bunu ben kendim fikrim olarak söylemiyorum. Geliştirici Mantfish DLC 4 gelmeyecek mi sorularına cevap verirken resmi Facebook hesabı üzerinden DLC 4'ün planlandığı gibi çıkacağını ve Atomic Heart 2'ye ön hazırlık olacağını söyledi. Açıklamalara o postun da linkini bırakacağım eğer bulabilirsem. Fragmanı da aynı şekilde linkini bırakacağım. Atomic Heart 2'nin fragmanını. Neden? Çünkü fragmanı izlediğinizde göreceksiniz ki DLC 3'te tanıtılan kamçı mekaniği Atomic Heart 2'de varlığını devam ettiriyor. Yani burada sunulan mekanizma, VIP ve kamçı mekanizması Atomic Heart 2'de var. Platformlar arası zıplayabiliyoruz. Hatta bir üst seviyeye çıkarılmış. Yani yeni parkur mekanikleri de oyuna eklenecek gibi gözüküyor. İnşa ederek gittiğini görüyoruz. Yani DLC'leri adamlar DLC olsun diye çıkarmamış. Evet, aralarında eleştirdiğim ve ya buna da gerek yoktu dediğim DLC'ler ve DLC kısımları var. Ama 3. ve 4. DLC özellikle, umarım 4. de dolu dolu olacak diye varsayıyorum, hikayeyi tamamlayıp bizi Atomic Heart 2'ye tam anlamıyla taşımış olacak. Yani Atomic Heart 2'yi anlayabilmek için en azından DLC 3 ve 4'ü oynamış olmak gerekecek gibi gözüküyor. Eğer siz de benim gibi oyuna ilk zamanlar şans vermeyip sonradan denemek isteyenlerdenseniz oyuna ve DLC'lerine kesinlikle bir şans verin derim. Özellikle 3. ve 4. DLC bahsettiğim gibi hikayeye bir sona kavuşturmak açısından önemli. Eğer 3. DLC'yi kanalımda görmek isterseniz, yani ben oynarken kayda alıp video olarak paylaşmamı isterseniz lütfen yorumlara yazın. Büyük bir zevkle bunu yaparım eğer siz de isterseniz. Aynı zamanda DLC 4 çıktığında da bir aksilik çıkmazsa DLC 4'ü oyun oynayışımı kayıt altına alıp sizlerle paylaşmayı, belki yorumlarımı da içine katmayı düşünüyorum. Çıktığında bakacağız. DLC 4 bu arada bu sene içerisinde çıkması planlanıyor. Senenin sonuna doğru belki çıkacaktır yüksek bir ihtimalle. Bu şekilde de artık videomuzun sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz her zamanki gibi önce beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videomu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.